Sayın Resul Aytemur, kariyerinin başındaki sanatçılara alan açmayı amaçlayan Dekolaj Art Space'in gelenekselleşen sergi serisi Odak 2025 bu yıl yansıma teması etrafında şekilleniyor. Yansıma teması hangi kavramları tartışmaya açıyor? Yani yansıma olarak bakarsak farklı resimler ve gravürler, heykeller, çeşitli konularda seçki oldu burada. Tahminim 500'e yakın bir ressam yahut sanatçı grubu katıldı. Bunların içinde 33 tanesi seçildi. Güzel bir sergi olmuş, ben de yeni gördüm. Başarılı bir sergi yani, öyle Evet. diyeyim. Değerlendirme yaparken teknik yeterlilik mi, ifade gücü mü sizin için daha belirleyici oldu? Benim için ifade gücü belirli oldu ama tekniğe de dikkat ettik yani. Odak 2025'in genç sanatçılar için nasıl bir alan açtığını düşünüyorsunuz? Bence iyi bir alan açıyorlar, her sene yapıyorlar bunu. Yalnız herhalde bir önümüzdeki seneler 1-2-3 bir ödül verseler çok daha katılım olacağına inanıyorum. Herhalde yaparlar. Bugünün sanat ortamında genç sanatçılara en çok neyin sabırla inşa edilmesi gerektiğini söylersiniz? Vallahi bana göre kendi deneyimlerimden en çok desen ve eskiz çalışırlarsa hangi konuda olursa olsun daha çok başarıya giderler. Tamam, internetten yararlanabilirler, oradan buradan yararlanabilirler ama kesinlikle desen ve eskiz konularıyla ilgili çalışmalar yaparlarsa çok çok başarılı olur. Bir de tabii ki sanat piyasasında var olabilmek diye bir kavram var. O dirençle ilgili. Çoğu bırakıyor, çok yetenekli insanlar bırakabiliyor ama direnen insanlar kazanıyor. En önemlisi direnmek. Evet. Başarılı bir sergi ben de gördüm. Yani çünkü uzun zaman önce seçmiştik. Sergiyi çok başarılı buldum. Sayın Hicran Aksöz, yeni seslerle karşılaşmayı ve yükselen sanatsal ifadeler için alan açmayı amaçlayan Dekolaj Art Space'in gelenekleşen sergi serisi Odak 2025 bu yıl yansıma teması etrafında şekilleniyor. Yansıma teması hangi kavramları tartışmaya açıyor? Aslında yansıma temasıyla birlikte biz daha çok kişisel bir alana da temas ediyoruz. Hem onların psikolojik olarak hem de ekolojik olarak toplumdaki sorunları da biraz ele alarak ilerlediğimiz bir yansıma teması oldu. Nitekim sergide de daha çok onlara odaklanan eserlere yer verdik. Odak 2025 sergisine kaç başvuru oldu? Değerlendirme yaparken teknik yeterlilik mi, ifade gücü mü sizin için daha belirleyiciydi? 461 başvuru oldu. Onların arasından 33 kişi seçildi. Ancak jüri üyeleri arasında da tabii ki herkesin bakış açısı farklı olduğu için Resul Bey pentüre dikkat ederken nitekim ben orada yerleştirmeyi, mekanı daha çok düşündüm ve biraz da her disiplinden bir eser yerleştirmeye olanak sağlamak istedik. O yüzden disiplinler arası bir sergi diyebiliriz biz burada. Dekolaj Art Space'in odak sergileri genç ve yükselen sanatçılar için çok önemli bir görünürlük alanı yaratıyor. Bu yıl seçkide sizi en çok heyecanlandıran ortak eğilimler nelerdi? Aslında bu sefer yani birçok sergide yapıldığı gibi Odak'ta da aslında başlangıç aşamasında evet çok farklı başvurular vardı. Beni heyecanlandıran şey aslında bir sınır tanımamalarıydı. Evet daha çok biz açık çağrılar görebiliyoruz ama bir tema oluşturduklarında yansıma temasıyla ilerlediğimizde daha çok onlara fikir veren bir alan açtılar. Çünkü bir tema onları aslında sıkıştırmak yerine tabii ki çok daha genel bir başlık altında olduğu için onların biraz da fikirlere odaklanmasını sağladı. Yani burada bakacağımız şey sadece teknik değil, aslında onların biraz da kavramsal açıdan ne kadar yeterli sahip olduklarını görmek istediğimiz bir yer oldu. Yer alan işlerde yansımanın optik bir durumun ötesine geçerek toplumsal, psikolojik ya da politik bir alana taşındığını söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Çünkü her bir sanatçı kendi içinde evet kişisel bir alan da açıyorlar. Psikolojik olarak etkilendiği ve onda yarattığı bir yansımayı bizimle paylaşabiliyor eserlerinde. Ya da daha çok arkanızda görmüş olduğunuz gibi ekolojik bir sorunu dile getirdiği bir alan açtık onlara.
Bu yüzden ODAK 2025 kesinlikle görünürlük için doğru bir adres oldu onlara. ODAK 2025 seçkisinde görünmeyen, bastırılan ya da saklı kalan anlatıların öne çıktığını düşünüyor musunuz? Kesinlikle öyle. Çünkü Dekolaj Art Space kesinlikle bunun için bir sınırlandırma koymuyor. Nitekim başvurularda da bir yaş sınırlandırması da yok ve onlar başvururken bir eser sınırlandırmasına da gitmek zorunda kalmıyorlar. O yüzden onlara da alan açtığımız ve özgür hissedecekleri bir sergi oldu. Dekolaj Art Space'in ODAK sergilerini başlangıçtan itibaren ele alırsak, Türk Çağdaş Sanatı ekseninde nasıl değerlendirirsiniz, nasıl konumlandırırsınız? Günümüzde genç sanatçıların kendileri için uygun bir alan bulmaları çok da kolay olmuyor. Ve en çok cesur hissettikleri alanda da kendilerini ifade edebilecekleri bir mekan arayışına giriyorlar. Burada da ODAK sergileri kesinlikle hem yaş sınırlaması olmaması sebebiyle hem de bir fikirlerini sunabilecekleri doğru bir adres olması sebebiyle önemli bir alanda. O yüzden başvurularda bulunurken ve gelen eserlerde de gördüğümüz gibi bir sınırlandırma yok kesinlikle. Bu Türkiye piyasasında da önemli bir yere sahip. Çünkü bir galeri sınırlandırma getirebiliyor ya da politik açıdan onların bir takım şeyleri sergilemesi sorun yaratabiliyor. O yüzden bunlara maruz bırakmadan tamamen özgür hissettikleri bir alan açtığı için Türkiye piyasasında gerçekten geleceği olan bir sergiye açık çağrı olduğunu düşünüyorum. Sergimiz 13 Ocak 1 Mart arasında görülebilir. Tüm sanatseverleri bekliyoruz. Sayın Özgür Uğuz, ODAK 2025 sizce yalnızca bir sergi mi yoksa daha uzun vadeli bir diyaloğun başlangıcı mı? Ben daha uzun vadeli bir program başlangıcı olarak görüyorum. Çünkü buraya katılan özellikle genç sanatçılar, buradan alacakları hani geri dönüşlerle, burada görünür olmalarıyla kendi hayatlarında önemli bir kırılım yaşayacaklarını ve daha sonra buradan kaldıkları yerden işlerini yapmaya devam ederken buranın izini kendi sanatlarına da yansıtacaklarını düşünüyorum. Sergide yer alan işlerde beden, kimlik ve temsil meseleleri yansıma kavramıyla nasıl kesişiyor? Yansıma burada sadece görsel ve biçimsel olarak değil, aynı zamanda öznenin kendisiyle, bir başkasıyla ve toplumla sanatçının kurduğu ilişki üzerinden gerçekleşiyor. Bir sanatçı bu yansımayı kendisinde, toplumda ya da bir ötekinde gördüğü yansımayı eserlerine taşıdığını düşünüyorum. Bu şekilde yansıma kendi anlamını bu sergi tekrar var ediyor. Seçkide kullanılan malzeme ve disiplin çeşitliliği yansıma temasını nasıl zenginleştirdi? Şöyle, bu aslında serginin çok katmanlı yapısıyla da ilgili. Buradaki bu çok katmanlı yapı farklı disiplinlerde eser üreten sanatçıların bu sergide yer almasıyla serginin zenginleşmesine bir katkı sunuyor ve buradaki bu çok katmanlılık da sergide oluşan alt metinleri, anlamı kuvvetlendiriyor ve geliştiriyor diye düşünüyorum. Dekolajın ODAK 2025'in genç sanatçılar için kendi üretim dillerini sorgulayacakları bir durma ve bakma alanı yarattığını söylemek mümkün değil mi? Tabii kesinlikle. Çünkü burada genç sanatçıların özellikle sizin de vurguladığınız gibi görünür olmaları, onların bu sanat dünyasındaki en önemsedikleri şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir sanatçı çünkü görünür olmak ve anlaşılmak ister. Bu sayede yani buradaki bu ODAK 2025 sergisinde özellikle genç sanatçılara böyle bir görünür alan tahsis edilmesi, onların bu sergide görünür olmaları kesinlikle çok önemli bir katkı sunacaktır kendilerine diye umut ediyorum.